Lastik Park'ın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz ani kaçış manevrası veya daha popüler ismiyle Geyik Testi serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Serimizin bugünkü konuğu Opel'in D segmenti temsilcisi Insignia. 1,5 litre hacimli dizel motora sahip olan araç 1540 kilogramlık boş ağırlığa sahip. Testimize konuk olan otomobilde 18 inç çaplı jantlar ve 245'e 45 R18 ölçülerinde Bridgestone Turanza T005'ler kullanılıyor. Denemelerimiz sırasında hava sıcaklığının 35 derece olduğunu belirtelim. 78 km/saat gibi yüksek sayılabilecek bir süratle başladığımız testlerimizde Insignia'nın beklediğimizden daha dengeli olduğunu gördük. İkinci havuzda savrulmasını beklediğimiz araç kendisini o kadar iyi toparladı ki son havuza geçerken önceki havuz sonunda yer alan Kuka'yı aldı. Opel'in D segmenti temsilcisi son bölümde sürpriz olmayan şekilde çizgisinde kalmakta zorlanmadı. Bu arada ESP'nin ikinci havuz ortasında devreye girmeye başladığını söyleyelim. 80 km/saat'e çıktığımız ikinci denememizde yaşadığımız tek değişiklik ESP'nin ikinci havuz girişinde devreye girmesi oldu. Bu arada sistem devredeyken fren lambalarını yaktığından arkadan yaptığımız çekimlerde devreye girme zamanını takip edebilirsiniz. ESP'nin bu aceleci tavrı bizi bir kez daha gafil avladı ve yine ikinci havuzun çıkış kukası bizden kurtulamadı. Üçüncü havuza giriş ise yine sorunsuzdu. Cesaretlenip 82 km/saat sürate çıktığımız 3. denememizde işler biraz daha heyecanlı olmaya başladı. Yine ESP'yi ikinci havuz girişinde devreye sokan Insignia bu sefer arkasını biraz daha fazla bıraktı. Havuz çıkışına kadar burnunu doğru yöne çevrilen otomobil 3. havuza girişte biraz hızlı kaldı ve bu sefer de bu bölümün orta kukalarından dışta olanı az farklı aldı. Yine de daha yumuşak direksiyon hareketleriyle biraz daha iyi sonuç elde edebileceğini düşündük ve çıtayı yukarı çektik. 83 km/saat ile yaptığımız son geçişimizde ilk direksiyon hareketi daha yumuşak olduğundan ESP'nin devreye daha geç girdiğini gözlemledik. Bununla birlikte ikinci havuza girildikten sonra değişen çok bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Havuz çıkışında burnunu biraz fazla dik bir şekilde yana çevirmiş olan Insignia düzeltme hareketinin ardından 3. havuzun dış orta kukasını bir kez daha aldı. Opel Insignia geyik testimizi de böylece tamamladık. Özellikle küçük dizel motoru ve zengin donanımıyla daha çok konforlu sürüşlerin aracı gibi görünen model, zorlandığında sürücüsünü yüzüstü bırakmadığını da gösterdi. Sert olmayan süspansiyon sistemi Insignia'yı bu testte yana yatırıyor olsa da hareketin aşırıya kaçmadığını söyleyebiliriz. Bu testin daha yüksek süratlerle geçilebilmesi, sportif kullanıma daha da uygun lastikler ve daha büyük jantlarla mümkün olabilir. Sıradaki testimizi kaçırmamak için kanalımıza ve sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi sürüşler.